Hüseyin hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Emre, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin inşallah. Güzel, çok sağ ol. Arkadaşlara da Herkese de merhabalar. selamlar buradan tekrar bu Selamlar onlardan. videomuzda. İşte konu başlığımız olduğu gibi Avrupa Birleşik Devletleri'ni konuşalım biraz. İşte Avrupa'nın savaşa hazırlanması, savaştan sonra da nasıl bir düzen alacağını konuşalım dedik. Şimdi bahsettiğim bir durum var. Yeni Avrupa Kanada'dan Urallara kadar olacak. Evet. Kanada'yı da içinde alacak diye bahsettin. Oraya girebilir miyiz Kanada'dan? Tabii. Şimdi bundan sonra biraz böyle bölge bölge konuşalım. Şimdi şu ana kadar hep ne yaptık? Biraz genel anlattık. İşte şunu işte coğrafyalarda işte kabaca şunlar olacak diye. Ama şimdi bölge bölge parça parça içlerinde neler yaşanacak? Nasıl bir dönüşüm sağlayacaklar? Hangi ülke biraz daha sivrilebilmeyi başarabilecek? Hangisi altta kalacak? Nerede bir fırsat var? Bunların üzerine konuşalım diye konuyu bu başlıkta anlatalım istedim. Şimdi Avrupa Birleşik Devletleri süreci tamamlandığında bir ucu Kanada'da, bir ucu da Urallara dayanmış olacak. Şimdi bunları ben tabii ilk söylediğimizde çok uçuk kaçık geliyordu ama bugün gördük ki Kanadalılar bile Avrupa Birliği'nin içine girer miyiz? İşte Trump'ın baskısıyla Avrupa ile ilişkilerimizi arttıralım, ticaretimizi arttıralım, siyasi olarak daha yakınlaşalım. Hatta bazı sosyal medya hesapları Avrupa Birliği'nin içinde artık Kanada bayrağını da koyuyor. Tabii şimdi Kanada bayrağını da Avrupa Birliği'nin içine koyuyor. Kanada'ya kadar olan kısım şimdi insanlar için ya artık olabilir mi diye bir en azından bir fikir olarak zihinlerine girmeye başladı. Tabii şu anda Urallara kadar olan sınır için o kısmı yine uçuk kalıyor ama orası da savaş aslında Urallara kadar olan kısım Rusya'nın kendi toprağı diyebiliriz. Yani ilk Rus Moskova Prensliği'nin ortaya çıkıp da ilk alan tutup yayılıp tuttuğu bölge Urallara kadar olan kısım. Sonrası aslında Rus İmparatorluğu'nun Türk hegemonya alanını değil mi? Ele geçirdiği bölge. Tabii o Uralların batısında da Türklerin özel bölgeleri var ama Rus toprağı ve aslında kıta olarak Avrupa kıtasının bittiği yerde Urallardır. Yani şey olarak değil, siyasi harita olarak değil de coğrafi olarak baktığımız zaman Avrupa kıtasının bittiği yer tam şu an mavi çizgiyle gösterdiğimiz Urallara kadar olan bölgedir. Avrupa'da işte Rus devletinin de aslında kendi sınırı diyeyim. Yani federasyon değil de Rusya'nın kendi sınırı da Urallara kadar olan bölge. Onun doğusunda kalan kısım federasyonun diğer parçaları. Şeyde Avrupa Birleşik Devletleri yani Rusya ile olan savaşı bitirdikten sonra federasyon dağıldığında geriye kalan Rusya devleti dönüp Avrupa Birliği'nin bir parçası olacak, üyesi olacak. Şimdi diyebiliriz insanlar ya bunlar savaşacak ondan sonra da dönüp Ruslar nasıl olacak da bu barış yapıp Avrupa Birliği'nin bir parçası olacak? Bize bak. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti kimle savaştı? Çinlilerle savaşmadı. İngilizlerle savaştı. Avrupalılarla savaştı. Döndü Avrupa Birliği'ne üye olalım diye yıllardır 60 yıldır uğraşıyor. NATO'ya girdi. Yani savaştığı insanlarla döndü aynı ittifakın içine girdi. Hatta hala da can atıyor. Yani bugün deseler ki tamam hadi arkadaşlar aldık sizi Avrupa Birliği'ne deseler Türkiye'de düğün bayram olur. Kimse de demez ki ya biz bunlarla savaştık. İşte 2 milyon askerimizi şehit ettiler. Şunlar oldu. Topraklarımızı parçaladılar. Ülkemizi dağıttılar diye kimsenin aklına bile gelmez. Hep beraber oynaya zıplaya şeye geçeriz. Yani Avrupa Birliği'ne dahil olmak isteriz. Ruslarda da aynı şey olacak. Biz de asıl diyoruz ki ya aslında işte işte Osmanlı şöyle hatalar yaptı. Biz de bu sonuca ulaştık. Kimse yani düşmanından suç aramıyor. Kendini suçluyor bu işte. Ruslar da aynısını yapacak. Diyecek ki arkadaş bu işlerin buraya gelmesinin sorumlusu Putin'di ve onun ekibiydi. Avrupa ile durduk yere bizi savaşa soktular. Şöyle hatalar yaptılar, böyle hatalar yaptılar. Savaş bittikten birkaç yıl sonra insanlar zihnen bu duruşa geçecek. Ondan sonra da Avrupa Birliği seve seve Rusları Avrupa Birliği'nin içine alacaklar. Ve Avrupa tarihinde yani Napolyon'u saymazsak o bir gitti geldi. Roma'dan sonra ilk defa Asya üstünden işgal altında yani işgale uğrama tehdidi olmayan bir Avrupa görecekler. Yani bu
binlerce yıl sonra ilk defa Avrupa kendini güvende hissedecek. Hı hı. Asya'dan değil mi? Kimler geldi? Türkler geldi. Moğollar geldi. Arkasından Ruslar geldi. Son. Avrupa tabii en son Ruslar işte Orta Avrupa'ya kadar, Almanya'ya kadar işgal etti. Avrupa aslında binlerce yıldır Asyalıların işgali altında. İşgal baskısı altında. Zaten dünya haritasına şöyle bir bakarsak Avrupa kıtası yüz ölçümü olarak kıtaların içinde neredeyse en küçüğü. Yani Evet. Avustralya işte bir ada, orayı saymazsak. Ee, Diğer kıtaların içinde Amerika'ydı, Afrika, zaten Afrika devasa bir yer. Bütün kıtaların içinde yüz ölçümü olarak en küçük bölge ama ülke sayısı olarak en fazla ülkenin olduğu kıta. Bunun sebebi de dört bir taraftan aslında Avrupalı, şimdi onların gözünden bakmak lazım. Yani bu adamlar niye bizi almıyor, niye bir hırsı var dünyanın geri kalanına karşı? Niye Asya'dan ve Afrika'dan işte Müslüman Araplar Afrika üstünden, Türkler, işte Moğollar, Ruslar Asya üstünden kıtaya sürekli işgal baskısı altında kaldı binlerce yıl Roma'dan sonra. Yani Roma'da aldıktan sonra dört bir taraftan işgal baskısı altında kaldı ve uca doğru çekildi. Osmanlı değil mi? Orta Avrupa'ya kadar girdi. Avrupa halkları iyice şeye doğru, batıya doğru sıkışmak zorunda kaldı. En sonunda o sıkışmışlık, mecburiyet, yine bir mecburiyet. Onları e, gemiye bindirip yeni kıtalar aratmak, yeni kara parçaları aramalarına sebep oldu. Yine bir mecburiyet bunları sıkışmışlıktan dışarıya doğru bir büyümeye, sıçrama yaşamalarına sebep oldu. Aynı bugün olduğu gibi. Ama bu hareketle beraber yani Urallara kadar sınırını genişlettiğinde Avrupa için artık Asya tehdidi sona ermiş oluyor. Arapların da değil mi? Arap dünyasının da bunlara bir baskı kurabilecek gücü yok. Yok. Ne Kuzey Afrika'da ne Orta Doğu'da değil mi? Tutup da tekrar eski Endülüs zamanında olduğu gibi Avrupa'yı işgal edecek öyle bir güçleri de yok. Avrupa ilk defa işte diyorum ya Roma'dan bu tarafa ilk defa yüksek bir özgüvenle yani bir de bu savaşı kendi kazanacağı için yani Amerika destekli değil. Avrupa ordusu kendisi Rusları yenileceği için o bir Asyalı orduyu kendi başlarına dışarıdan destek almadan yenecek olmanın da özgüveniyle e, ciddi bir sıçrama yaşayacaklar. Yani Tam oraya Avrupa gelmişken şunu sorabilir miyim? Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu yıl sonuna kadar Avrupa'daki askerlerini tamamen çekiyor. evet, Avrupa'da askeri kalmayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şurada işte 5-6 ay sonra. evet, Ondan sonra gördüğümüz şu Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. Rearm 2030 savunma planına 1 trilyon euro bütçe ayırdılar. Yani evet, 2030 30'a kadar belki 2030'un içinde belli bir süre daha gidecekler. 1 trilyon euroluk bir bütçe var savunmaya, silah için ve evet. bunun için hazırlanmış. Şu anda yapmak istedikleri olay o. Yani 2025'teyiz. 2025 sonu Amerika Birleşik Devletleri tüm askerlerini Avrupa'dan çekiyor. Avrupa'da 2030'a kadar, 2030'un belli bir süresine kadar silahlanmaya, güvenliğe başlıyor. Evet. Şimdi Trump Avrupalara hayatlarında göremeyecekleri bir iyilik yapıyor aslında. Yani her zaman dostane tavır e, sergilemek iyilik anlamına gelmiyor. Bazen de karşındakini zorlaman gerekir. Hani biz çocuklarımıza ne yaparız? Onları düşmesine müsaade ederiz. Yani ya da merdivenden çıkamıyorsa değil mi? Müdahale etmemek. Bırak çabalasın, itekli arkasından. Yani düşsün önemli değil. O dönüp bakar der ki ya babam da bana yardım etmiyor. Bir el atsa çok rahat çıkarım aslında. Düşmanca da dönüp bakabilir değil mi? Şimdi Avrupa'nın durumu da o. Trump onlara iyilik yapıyor. Trump da zaten değil mi, Alman kökenli bir adam. Yani onun da kendi içindeki savaşı aslında sadece küreselcilerle değil. Aynı zamanda e, kendi ülkesinin yani o kendi gözünden ne demişti bir önceki seçildiğinde Kanadalılar Beyaz Sarayımızı yaktı dedi. Şimdi Kanadalılar da değil ki o dönemde Kanada şu anda olduğundan daha da alenen İngiliz sömürgesiydi. Oranın eyaletiydi. Söylediği şey İngilizler yaktı diyor. Hatta o da ilk döneminde hatırlarsın kraliçeyi ziyarete gittiğinde yani şeye çok uymayan değil mi? Hani kaba saygısızca kraliçeye karşı öyle hareketleri vardı. Önüne geçti, yürüdü, umursamadı. Yani kendince aynı İrlandalılar gibi hani elin cebine koyuyorlar ya onlara Evet. karşı bir tavır gösterdi aslında. Çünkü Trump'ın bir alttaki savaşı da şeyle yani bu Anglo-Saksonlarla, İngilizlerle. Yani Amerika'da olması onu
İngiliz o taraftan duruyor anlamına gelmiyor. Kendi içinde orada da bir sürü şeyler var, yapılar var, ekoller var. Trump'ın da bulunduğu mevzi o değil yani, orası değil. Şimdi aslında bu sebeple bence ben hatta Trump'ı çok yazmak istemiyorum tabii Twitter'da ama burada söyleyelim. Trump'ı bu Roma-Cermen ittifakının içinde görüyorum. Yani aslında düşman falan değil Avrupa'ya. Yani kötülük yapmak için yapmıyor, zorlamak için yapmıyor. Böyle çok yüksek rakımdan aşağılayarak falan konuşuyorlar ama bunları bilinçli yapıyor. Aynı ittifakın içinde iyi polis, kötü polis rolü. Trump'ınki kötü polis rolü. Avrupa'ya karşı sert davranıyor. Askerlerini çekecek. Yani Almanya daha ne istesin? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar değil mi? İşgal etti. 30-40 bin tane Amerikan askeri, düşünsene, aynı şeyleri yaşadığımızı Türkiye'de işte 50 bin tane Amerikan askerinin her yerde sokak başında Amerikan askeri görsen insan ne özgüven gelişir, ne iş yapabilirsin, Tabii. ne ülke için bir şey yapabilirsin. Gönderemezsin de bunu. Ne oldu şimdi Trump? Kendisi çekiyor. Yani tam da arayıp da bulamadığı şey Avrupa'nın ve Almanya'nın özellikle. Şimdi ne olacak bu? 1 trilyon euroluk bir ilk şeyi açıkladılar. Paketi açıkladılar. Yani bu aslında bir fon yeni kuruldu. Fonun da adı olsun diye 1 trilyon euro ile başladılar. Bu daha başlangıç sermayesi. Şeylerde olur. Borsa fonlarında bir başlangıç sermayesi olur. Asıl para ondan sonra olur. Fonun içine yavaş yavaş üstüne konulur. İşler yapıldıkça üstüne eklene gider. Ve bu 2030'a kadar aslında 32'ye kadar zamanları var ama şey doğru, tam da nokta atış zaman. Zaten herkesin 2030 vizyonu var. Ben bu 2030'u telaffuz etmeye başlamadan önce böyle bir dünyada 2030 furyası yoktu. Sonra zamanla ülkelerin hepsinin bir 2030 vizyonu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Avrupa içinde PESCO'yu kurma, daha doğrusu şu anda kurulma fiilen başlamış oldu aslında. Sürecin tamamlanmasında 2030 vadesini veriyor. İşte savaştan 2 yıl önce, 2 yıl önce şeyi tamamlamış olacak. Ordusunu kurmayı tamamlamış olacak. Onun için insanlar bunu tam konuşuluyor vesaire ama hala Türkiye'de bunu yapamayacakları da, işte bunun olmayacağına dair kanaat çok yüksek ama göreceğiz ki birkaç yıl geçsin aradan, işlerin nasıl hızlı gittiğini insanlar gördüğünde diyecek ki ya bu adamlar ordusunu kuracak. Hakikaten de kuracak yani. Rusya ile çok rahat baş edecek bir orduyu kuracaklar 2030'a kadar. Ve Rusya'yı da yeneceklerini söylüyorsun 2032'deki savaşta. Evet. O savaşta da ve Rus ordusuna da tabii şunu da söyleyeyim. Mesela, değil mi? Hitler gitti, yenemedi. Geldi. Tabii Hitler'in sorunu neydi? Aynı zamanda hem İngiltere ama Amerika'yla da savaşıyordu. Bunu unutmamak lazım. Onun haricinde kim gitti bir de? Napolyon gitti. Değil mi? O da yenemedi. Geri geldi. Peki bu ikisi ne yaptı? Rus topraklarına girdi. Yani Stalingrad'a kadar gitti. Yani Rusya'nın içlerine girdi. Rusya'nın içlerine girdiğinde o iklim koşullarına uyum sağlayamıyorlar. Ama Ruslar zaten orada yaşadığı için daha kolay savunma hattı kurabiliyor. O dirençle de en sonunda hücum eden direnci kırılıyor, kaybediyor, geri çekiliyor. Peki bu seferki durum ne? Birincisi Avrupa ordusunun arkasında, yani Almanya desek merkezinde saldıran bir Amerika ve İngiltere yok. Aksine İngiltere de işte Almanya'nın yanında. İkinci avantajı ne? Bu sefer Rus topraklarına girmeyecekler. Rusya'yı çektiler. Putin Rusya'ya ilk saldırdığı gün, yani Kırım için söylemiyorum da Ukrayna'ya ilk girdiğinde, işte Donbas'a falan, ilk attığım tweet, keşke onu da hazırlasaydım ama unuttuk, neyse. Putin tuzağa düştü dedim. Yani Donbas'a girmekle, Ukrayna'ya girmekle tuzağa düştü dedim. Keşke yapmasaydı. Aynı şu örneği verdim hatta, dedim aynı Japonların tutup da Pearl Harbor'a saldırması gibi ya da Osmanlı'nın 2 tane denizaltıyla gidip Rusları vurması gibi. Yani çok gereksiz hiçbir hazırlık olmadan gittim, savaşa dahil olmuş oldum. İşte Putin Ukrayna'ya girerek bir tuzağa içine, bataklığın içine sürükledi kendini. Şimdi oradan da çıkamayacak. Ordusunu Ukrayna'ya daha fazla asker gönderecek. İşte oraya yollarına hazırlayıp lojistikle daha fazla bütün ordusunu Avrupa sınırına da zaten çekti de ve Ukrayna içine sokacak. Başladığında da, ilk çatışmalar başladığında da daha da fazla bu tarafa kaydırmak zorunda kalacak. Belki ilk başta müsaade edecekler. Ruslar, insanlar diyecek ki işte yapıyor, Kiev'e falan kendilerine doğru biraz daha gelsin diye
Kiev'e kadar girmesine, Polonya'ya dayanmasına müsaade de edebilirler. O günler geldiğinde bunu da görürüz. Yani ben de onu söyleyecektim sana. 2025'teyiz şimdi. 2030'da 32'ye kadar Rusları Polonya'ya çekebilirler. Ruslara eski Baltık ülkelerine girmesine izin verebilirler. Yani bunlar Ruslarda sıkıştıkça bunları yapacak. Yani Rusya'yı Doğu Avrupa'ya ordusunu Doğu Avrupa'ya çekecekler. Bundaki amaç da Rus ordusunu Rus toprağında değil de Avrupa topraklarında kırmak için yapacaklar. Ukrayna'yı da onun için çektiler. Yani ilk hafta düşünüp işte bir haftaya Berlin, herkes öyle söylüyordu. Ruslar bir haftaya Berlin'e girer. İşte 3 güne Kiev'e girer. Ne oldu? Şimdi zafer diye işte işine gelirse öyle anlatırsın tabii. Zafer diyorlar ama girdiği yer 3 tane şehir Ukrayna'da. Gidemiyor. O da gidemiyor. Gitse gider. Yani kim durduracak Rusları? Putin'i kim durduracak? Yani Kiev'e girmek isteseydi girerdi. Giremedi. Giremediği için giremedi. Şimdi o dönemde biraz daha böyle çekebilirler Rusları Doğu Avrupa'ya doğru. Rus ordusunu Avrupa toprağında yenmeleri çok daha kolay olur. Zaten Rus ordusunun orada belini kırdıktan sonra geri kalan bütün o neredeyse Avrasya'nın 1/3 değil mi? O Rusya Federasyonu içinde hiçbir askeri ordusu kalmadan bomboş bir arazi haline dönüşür. Ondan sonra o federasyonu dağıtmaları 1 ay sürer. Yani her noktada eminim içeride zaten şu anda bile adamları vardır. Uyuyan hücreler her yerde doludur. Bir ayaklanmaların nasıl çıktığını anlayamayız bile. Herkes bir anda federasyondan dağılmak için harekete geçer. İşte kargaşadan yayınlanan işte faydalı Çin Sibirya'ya girer. İşte burada güvenliği sağlıyorum şu bu vesaire diye. Ve Rusya Federasyonu dağılır gider. İşte ordusu teslim olur haliyle. Ve Rusya devleti işte Uralların oradan Ukrayna sınırına kadar olan kısımda Rusya diye yeni Rusya devleti olarak tarihteki yerini alır. Ondan sonra dönüp Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak zorunda kalır. Yani Avrupa buna hazırlanıyor. Ruslar da çaresizce bu oyunun içinde bu tarafa doğru sürükleniyor. Bu tarafa doğru sürükleniyor. Evet, bu 2022'de Mart'ta yazdım. 2022. Evet. Yani Rus Savaşı'nın çıktığı gün. Şimdi çıktığı dönemler. Ukrayna Savaşı'nın evet. Evet. Yani Avrupa Birliği işte hala aynı şeyi söylüyorlar da o zamanlar daha da yüksekten söylüyorlardı. İşte Brexit falan olmuş ya. İngiltere çıktı işte Avrupa'yı dağıtacak, şöyle olacak, böyle olacak. İşte Ruslar şimdi geldi Ukrayna'ya. Avrupa korkudan çil yavrusu gibi dağılacak diyorlardı. Ben de dedim ki o zaman bu mecburiyet yaratacak. Yani bırak yani korkup dağılmayı. Nereye kaçacak adamlar? Tarih boyunca bunu yaşamışlar zaten. Asya'dan sürekli işgal altında değil mi? O taarruzlara maruz kalmışlar. Kaçacak yeri yok zaten. Biraz daha gittim İspanya, ondan sonra deniz. Yani hadi bir önceki turda gemiye atlayıp gidip kendilerine kıta bulmuşlardı. Şimdi o da yok. Orada da Amerika diye bir ülke var. Ve ben seni istemiyorum artık diyor. Askerimi çekeceğim diyor. Seninle mi uğraşacağım diyor. Değil mi? Sıkıştı artık. Yani gidecek yeri yok. Aynı şey gibi aslında Cengiz Han gibi değil mi? Cengiz Han şeyle savaşında neydi o çok yakın arkadaşı var ya yıldırımlar düşmeye başladığında Cengiz korkmuyor atın üstünde bütün Moğollar saklanıyor. Savaş sonunda arkadaşı diyor ki ya Moğollar yıldırımdan korkar kaçar sen niye saklanmadın? Benim diyor saklanacak kaçacak yerim yok diyor. Yerim yoktu. Yerim yoktu. Aynen Avrupa'nın diyor kaçacak yeri yok. Mecburiyet onlara PESCO'yu kurduracak. İşte yine 2021'de kulakları çınlasın. Evet, bir önceki 2022 idi bu 2021 Abdullah Çiftçi'ye bir şey yollamışsın. Evet. Evet, o da hocam şimdi tabii şimdi burada yok söz hakkı olmaz da kulağını çınlatalım diye seviyoruz hocam bunu. Tabii ki. O da Avrupa Birliği'nin dağılacağından bahsediyordu. Öyle bir yazısının altına yazmıştım bunu. Dedim ki PESCO kaçınılmaz yani. Hatta işte bir borsacı tahmini 2025'te kurulur demiştim. 2021 yılında. Bugün geldiğimiz yerde de aslında 2025 geldi ve PESCO aslında kuruldu. Yani parasını çıkartıp ortaya koyduysan bu fikir filizlendiyse kuruluş tarihi de 2025 demekte bir sakınca yok yani. Şimdi bundan sonra olacak kısımda işte o fonun ayrılıp fikren bunun çalışmasını yaptıktan sonrasında bir şey yok. Ondan sonrası üretim imalat. Tank yapacaksın, top yapacaksın, asker toplayacaksın. Bu da senin 6-7 yılını alacak. 2030-2031'e de bugün işte fikir olarak sürecin tamamlandığı 2025'ten sonraki kısım sadece işlerin akışı. Başka bir şey değil yani.
Yani Evet, aslında evet. PESCO tarihte böyle yazar diye bekliyorum yani. PESCO 2025 yılında kuruldu derler Avrupa Ordusu. Öyle biraz önce bahsettik zaten 2030 planları dahilinde ReArm Aynen öyle. 2030 Avrupa Birliği ReArm 2030 savunma planı. Bu da Aynen öyle. PESCO'nun devamı. Tabii tabii. Yani PESCO'nun devamı eklenmiş şeyi de yani. katalizörü de işte Almanya olacak. Evet. Şimdi abi çok güzel. Bu iyi hatırlattın. Şimdi bu da 2020. evet, 2020 pandeminin işte o dönemler Avrupa Evet. Fransa'da gösteriler var. Şeyleri yakıyorlar falan yine arabaları yakıyorlar falan işte Göçmenler. göçmen hareketleri falan. İşte gene Avrupa dağılacak. İşte başladı Fransa karıştı diye insanlar anlatırken yine bunu yazmıştım. Ama bir şey olacak, bir şey olacak. Peki Fransa'nın sorunu ne? Bunu da çok konuştuk. Fransa Avrupa'da kaybeden bir ülke olacak. Yani Avrupa Birliği'nin yükselecek olması, Birleşik Devletler olacak olması Fransa'nın da büyüyerek gideceği anlamına gelmiyor. Zaten Afrika'dan kovaladılar. Onu da çok yazdım ben. İşte, ne dedim? Fransa'yı törpülüyorlar. Yani iki başlı olmaz. Almanya merkezli yükselecek Avrupa. Almanya ve Fransa merkezli değil. Yine Almanya senin söylediğin bir şey vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya yüklendiler. Sanayi anlamında yüklendiler Almanya'ya. Fransa'ya da şımarık çocuk rolü verdiler. Şimdi sıra Fransa'ya Fransa'ya geliyor. Evet. Yani Fransa'ya ne yaptılar? Afrika'dan bir bölge verdiler. Yani savaş kaybetmiş bir ülke gidip de Orta Afrika'da o kadar ülkeye değil mi? Oraya ele geçirip oradan yılda 500 milyar euro para kazanacak bir sistemi nasıl kuracak? Kaybetmişsin sen. Ordunu kovalamışlar. Kaçıp gitmişsiniz yani. Hitler değil mi? Girmiş içeriye. Paris'e gelmiş adam. Şimdi savaştan sonra Almanya'nın karşısında bir denge olsun, güç olsun diye böyle bir düzen kurdular. Bunda başına da Fransa'yı oturtturdular. Ama işte devran döndü artık. Onun için Fransa Avrupa'nın içinde kaybeden bir ülke olacak. Yani Macron'un savaştan sonra Belçika'ya dönüşüyor diyorsun. evet, Ve bunu 2020'de söylüyorsun. aynen öyle. Ya Belçika örneğini vermemin sebebi ben uzunca bir süre eski arkadaşlar hatırlar. Fransa hep Belçika dedim. Yani Hı hı. Fransa'dan bahsedeceğim zaman Belçika diye anlattım konuyu. İşte şimdi yeniden tekrar Fransa diye yazıyorum da çünkü karışıyor insanlar yeni gelenler oluyor. Her defasında açıklamak zorunda kalmayayım diye. Belçika dememin sebebi de Belçika'da bir dönem değil mi, Afrika'da iyi bir alan tuttu. Milyonlarca siyahı öldürdü orada. Bir sömürge alanı kurdu. Ondan sonra elinden kaptırdı. Şimdi Avrupa'da işte bir tam durumu kötü mü? Yok. İnsanlar zengin mi? Zengin ama işte Avrupa'da bir ülke. Yani çok özel bir şey olmadıkça Belçika'nın adını ne aklına gelir ne de duyarsın. Hı hı. Dünyada siyasi olarak hiçbir önemi yok. İşte Avrupa Birliği içinde bir ülke. Fransa'nın olacağı da o. Yani Avrupa içinde demiyorum ben yoksullaşacaklar, mahvoldular, öldüler bittiler ama o Avrupa Birleşik Devletleri o yükseliş düzeni içinde elbette fakirleşmezler. Ama bir şok yaşayacaklar. Özellikle o savaş döneminde o küresel risk off döneminde yaşayacağı şok ekonomik olarak çok zayıflatacak. Ben hani 2032'ye gelene kadar bile Fransa'yı Türk ekonomisinin geçmesini bekliyorum. Mesela biz 2003'lerde diyelim hani orayı bir referans olarak alsak 2001 krizinin arkası biz 300 milyar 250-300 milyar dolar gayri safi hasıladaydık. Fransa'da 1,8 trilyon euro gayri safi hasıladaydı. 1,8. Şimdi bugün Fransa 3'ün biraz üstünde. Türkiye 1,3. Neredeyse yarı yarıya geldik. Yani 6'da biriydik. Bugün yarısıyız. Şeye kadar da 2030-32'ye kadar da Fransa'nın Üstüne çıkarız. kafa kafaya üstüne çıkabiliriz. Kafaya kafaya da gelebiliriz. Savaştan sonra da zaten tamamen o şeyden düşecek artık. Yani konu olmaktan çıkacak. Belki Fransa'nın bir kısmından ayrılıkçı hareket bile çıkartabilirler. Yani etnik yapılarına bir süredir bakmadım. Üstüne bir çalışmak lazım ama tutup bir etnik yapıyı ayırabilirler. Yani bir hareket de öyle bir hareketlilik de yaratabilirler. Onun için Fransa'nın iş yap yani oradan da eğer yaşıyorsan buradan bizi dinleyen Fransa'da yaşayan arkadaşlar varsa iş yapan, ticaret yapan Fransa'da iş yapıp ticaret yürütmek yerine ben bir yukarıdaki kağıt satıp almak vardır ya. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye gel demiyorum ama geç Almanya'ya kaydır işini. Yani e, şey olarak şey yapamıyorsa biraz daha işte Fransa Almanya sınırında dur en azından. Bir şey olduğunda o tarafa doğru geçersin. Ya da İspanya'ya doğru kayabilirsin. Ama asıl Almanya'ya doğru kaymakta fayda var tabii. Yani Avrupa'da yaşıyorsan
Avrupa'nın hangi ülkesinde olayım, neresinde olmam daha iyi diyorsan Almanya'da olmak Avrupa'nın içinde olabilecek en iyi yer. Yani nasıl Türkiye'de iş yapmak için İstanbul havzası iyi bir yerse Avrupa'nın içinde de Almanya havzası e, önemli bir nokta olacak. Çok fazla insan kaynağı çekecek. Özellikle Frankfurt yeni Londra olacak. Yeni New York olacak. Yani Batı'nın mesela şu anda Batı'nın finans bacağı neresi? New York. Hadi Londra'da New var. York. Batı'nın yeni e, finans merkezi, Batı tarafının çok merkezi dünyanın batısının finans merkezi Frankfurt olacak. O Londra'daki insan kaynağını çekecek, New York'taki insan kaynağını çekecek, sermayeyi de çekecek. Onun için orada bulunmak iyi. Orada yatırım yapmak doğru tercih. Yani gayrimenkul almak, iş yapmak, Frankfurt'ta bir yer tutmak, bugünden oraya dahil olmak sistemin içine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani onun için dedim hani Fransa'da mı tercih edersin, Almanya'da mı? Almanya'yı tercih ederim. Yani Fransa'da yaşayacağıma gidip düzenimi Almanya'da kurup Almanya'da yaşamayı tercih ederim. İkinci yer neresi? İspanya. Tamam orada da yaş ortalamaları çok yüksek. Ee, Nüfus azaldı. Değil mi? İspanya nüfusu da Portekiz de öyle. Doğum oranları vesaire her yerde düşük de Düşüyor. bu Fransa'nın düşmesi, İngiltere'nin düşmesi İspanya'ya yarar. Niye? Mesela Cebeli Tarık'ı geri alır İspanya. Şimdi o boğazı kontrolü şeye geçmiş olur. Cebeli Tarık'ı aldığında İspanya daha orada bir güç haline gelir. Aynı zamanda Fransa'nın da yanındaki yani bir gücün zayıflaması e, oradaki sermayenin de insan kaynağının bir kısmını İspanya'ya kaydırır. Ve genel olarak da İspanyollar İspanya merkezli yeniden bir yükseliş dönemine girebilir. Onun için yani Fransa yok hayır. Almanya iyi. Ama hani şöyle biraz daha denizi güzel olsun, hava güzel Akdeniz. olsun diyorsan, Akdeniz havası diyorsan da İspanya'yı tercih etmek lazım. Bu şekilde ilerlemek Aynı lazım. süreçte şimdi başlıkta da vardı. İspanya ile İngiltere'yi karşılaştıracaktık monarşilerin sonu diye. Evet, evet, İspanya evet. yükselişte, İspanya'da monarşi devam edebilir yükselişte İspanya'da ama devam edebilir. İngiltere, Evet. İngiltere İngiltere'de durum o şekilde değil. Şimdi İngiltere e, hani Kanada'yı, Avustralya'yı çıkarttığın zaman zaten kendi ekonomisi hasılası çok ciddi düştü. Ve büyük çoğunluğu, gelirinin büyük çoğunluğu hizmet sektöründen, finans sektöründen kaynaklanıyor. Şimdi onu kaptırdığı zaman e, İngiltere finans merkezi olma, Londra düştüğü anda İngiltere kendi içine çöker. Aynı Amerika'nın yaşayacaklarının küçük bir versiyonunu yaşar. Tabii oradaki gibi iç çatışma olmaz ama küçük bir versiyonunu yaşar. Yani İngiltere zaten kontrolü kaybetmeye, kontrolü geri çekilmeye razı. Benim gördüğüm bu. Yani e, akıllı adamlar bazen kaybettiğini gördüğünde kontrolü geri çekilmek gerekir. Mesela Osmanlı da keşke öyle yapsaydı. Yani savaşarak bu toprakları kaybetmek yerine tabii bu kolay değildir. Hadi biz geri çekiliyoruz demek kolay değil yani. İçeride de anlatmak kolay değil. Tarihe de anlatmak kolay değil. Ama bazen bunu yapmak gerekir. İngiltere kontrollü şekilde diğer yerlerden çekilecek. Çünkü kaybedeceğini biliyor. O para döndüğünde, Frankfurt'a döndüğünde İngiltere tamamen ekonomisi yani sıradan bir Avrupa ada ülkesi haline gelecek. Yani 1600'den önce neyse işte orada bir ada ülkesiydi. Aslında 1600'lerin sonuna kadar dünyada değil mi, İngiltere'nin öyle bir adının sanının çok duyulduğu bir yer değil yani. Roma Cermen İmparatorluğu var, işte İspanyollar var, Portekizler var, Osmanlı var. Yani İngiltere'nin öyle bir dünyaya bir gayri safi hasıla etkisi falan bir şey yok. Ne zaman ki Birleşik Krallığa dönüşüyor 1600'lerde. Ondan sonra hızlı bir yükselme dönemi başlıyor. Şimdi o Birleşik Krallık'tan İskoçya ayrılacak, İrlanda ayrılacak. E, Galler Galler. Dönecek, Galler diyecek ki sen artık şeyden düştün. Zaten buna İngilizlerle Galler'in arası da çok da değildir yani. Böyle biraz e, aralarda bir çıkakış da vardır. Artık senin devrin bitti diye çok rahat yönetime ele geçirebilirler yani. Döner burası Galler Cumhuriyeti derler. Ondan sonra da o ayrılanlar da İskoçya'ydı, İrlanda'sıydı. Bunlar da Avrupa Birliği'nin bir parçası olur zaten. Tabii O onu söyleyecektim. referandum Yani hepsi Avrupa Birleşik Devletleri'ne hepsi tabii. katılacaklar, Tabii. birleşecekler. Ama tek parça halinde değil, parça parça. Zaten mesela o İskoçya'nın referandumunda neydi? Avrupa Birliği'nin üyesi olalım. Birleşik Krallığı'nın üyesi olmayalım diyorlardı. Hani bağımsız devlet olalım fikri de yok aslında ortada. İskoçya için. Hani kimin bir an durduk galiba.
Sorun değil, sesin geliyor. Tamam. Orada referandumda neydi konu? İşte Birleşik Krallığın bir parçası mı olalım? Avrupa Birliği'nin bir parçası olalım mı? Aslında Yıllardır çektikleri İngiltere'nin altında evet, olmaktansa Avrupa Birliği'nin kuralları. evet, evet. Ve sonunda yapacakları bu. İngiltere'den ayrılacaklar. Avrupa Birleşik Devletleri'nin bir parçası haline gelecekler. Diğer şey de öyle. İrlanda da öyle. En sonunda işte Galler Cumhuriyeti olarak şeyin de dönüp dolaşıp geleceği yer tekrar Avrupa Birleşik Devletleri'nin içi. Hemen sorayım. Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulmasını hangi tarihte bekliyorsun? Yazdın mı? Evet. Şimdi bunu da yazdım da onu paylaşmadık. Yani şu anda paylaşmadık. Şeyde var ikisi de aslında. Savaşa kadar olan dönem Avrupa Birliği için hazırlık dönemi. Yani orduyu hazırlayacaklar. Birleşik bir ordu kurmak, yani Avrupa Birliği'nin ordusu olmak, bir devlet olmanın en önemli ayağı. Şimdi parası var. Doğru mu? Devlet olmak için. Sınırları var. Ama kendi hegemonya alanını koruyacağı bir ordusu yok. Yani ordu dağınık. İşte bu ortak bir şey de geliştiremiyor. Avrupalılık kültür milliyetçiliği diyeyim. Yani bu yerel milliyetçilikten ziyade Avrupalı milliyetçiliği de geliştirecek. Ortak bir ordu kurulması. İşte bu ortak ordu 2030'a kadar kuracaklar. Arkasından kendi savaşını verecek. Savaş bittikten sonra yani 2034-35 savaş bitip arkasından işte Rusya ile falan anlaşmasını bitirdiğinde Avrupa Birleşik Devletleri olarak tarihteki yerini almış olacak. Yani 2036'ya kadar şeyi tamamlayacak. Birleşik Devletler olma sürecini tamamlamış olacak. Bunun içine İngiltere de dahil. İngilizler vesaire şeye dahil olurlar yani. 36 ile beraber Avrupa Birleşik Devletleri'nin bir parçası olacaklar artık. Şeyde de Batı tarafında Kanada'da yine savaşın hani Kanada tarafı hemen 36 olmayabilir belki ama 36-37 Kanada'da şeye dahil olacak. Avrupa Birleşik Devletleri'nin bir parçası olacak. Ruslar da yine savaştan birkaç yıl sürer gene. Hemen savaş bitti 35'te. 35'in aralığında Avrupa Birliği'ne dahil olmazlar tabii. Kendi o iç kavgasını verecek. İşte orada Avrupa yanlıları hükümeti alacak vesaire bir süreç yaşayacak. O da arkasından bir iki yıl sonra yani savaş işte 35'te tamamlandı desek 36'da Avrupa kendi Birleşik Devletleri'ne dönüştü desek bu Birleşik Devletlere Rusya ile Kanada'nın dahil olması da bunun arkasından bir iki yıl sürer. Ve bu iki tarafta şeyin bir parçası olur. Avrupa Birleşik Devletleri'nin bir parçası olur. Burada hani konuşmadığımız tek Avustralya var. Orası da tek parça halinde olmasa bile bir parçasını yine Avrupa Birleşik Devletleri yutabilir. Ama Avustralya'nın tek parça halinde kalması da biraz zor tabii. Çin de onun biraz Japonya. Japonya bir ucundan gelebilir. Kıta birkaç parçaya bölünebilir. Herkes bir ucundan cetvelle çizerler. Alışkın zaten dünya böyle şeylere. Haritayı 3'e 4'e bölerler. Burası senin, burası benim. Paylaşırlar. İşte Avrupa'da bir ucunu alır. Çin bir ucunu alır. Japonya bir ucundan girer. Ve şeyi paylaşmış olurlar. Avustralya'da bu şekilde paylaşmış olurlar. Aslında bu süreçler 2020'de işte mesela Avrupa Birliği işte Birleşik Devletleri'ne dönüşecek vesaire diye işte tweetler atmaya başladığım yıl aktif olarak hani Twitter'ı aktif olarak kullanmaya başladığım yıl aslında. Yani hesabı 2011'de açtım ama öyle duruyordu. 2020'de aktif olarak kullanmaya başladım. Şimdi orada 2020'den toplamda bir arkadaşımız da takvimden bahsetmişti. Onun sorusuna da atıf olsun bu. Soruyorum şimdi sorulara geldiğimizde. O zaman Evet. şimdi burayı böyle bir toparlayalım. Evet. Çok merkezli dünyada bugün Avrupa Birleşik Devletleri'ni konuştuk Hüseyin Kantürk'le. Evet. Ve biraz önce de bildirdiği gibi 2036'da artık bu Avrupa Birleşik Devletleri çok merkezli dünyanın bir bölümünde ortaya çıkmış olacak. Değil mi Hüseyin? Evet. Doğru. Doğru. Tam öyle. 2036'da. Burada Savaşın sırada hemen arkasında. evet onu konuştuk. Bu ara gelen soruları da söyleyeyim. YouTube'da diğer videoların altındaki soruları yanıtlıyoruz ya Hüseyin. Evet. Evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşayacağı süreç sonunda oradan çıkan belli bir miktardaki paranın Türkiye'ye girişi mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Şimdi bunu da üstünde çok anlattık aslında. Şimdi Trump'ın bu değil mi, yükselen dincilik, Hristiyanlığın Beyaz Hristiyan. beyaz Hristiyanlığın, diğerlerine karşı tahammülün düşmesi, göçmenlere basınç. Şimdi bu gibi şeyler oradaki daha liberal insanları
Amerika'nın uzaklaştıracak. Avrupa'ya doğru devam edecek. Şimdi bunlar olurken aynı zamanda Avrupa dünyadaki sermayenin yarısının neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde doların gücüyle beraber bu parada oradaki bu insan kaynağının çekilmesiyle hegemonya alanının düşmesiyle yani Avrupa'dan askerlerini çekiyor, diğer bölgelerden Orta Doğu'dan çekiyor. Kendi içine kapanıyor aslında. Şimdi böyle olduğunda doların da dünyadaki hegemonyası devam edemez. Şimdi dolar endeksi savaş öncesi bile 70'lere kadar gelebilir dolar endeksi. 70'lere 60-70 bandına dönebilir. Çünkü Amerika'nın çekilmesiyle beraber doların da dolaşımdaki payı azalacak. İster istemez. Hegemonya alanı daralıyor çünkü. Bunlar olurken de sermaye çıkışı da olacak bir yandan. Ondan diyorum hani Amerika az gidecek, dünyanın geri kalanı piyasalar mesela daha hızlı yukarı doğru hareket edecek. Onun sebebi de o her harekette biraz daha parayı bu tarafa aktaracaklar. Yani malı yükselirken satarsın. Onlar da öyle yapacaklar. Piyasaları yukarı çekerken Amerika'dan çıkacaklar. Bir kısım parada tabii demiyorum oradan trilyonlarca dolar hepsi Türkiye'ye gelecek. Tabii öyle bir şey değil bu. Avrupa'ya gidecek, Çin'e gidecek, Körfez'e gidecek. Bir kısmı da Türkiye'ye gelecek. Yani bu da kaçınılmaz. Türkiye o paralardan gelecek yani. Kesinlikle. Bir diğer soru Mustafa Aykan'dan. Evet. Tweetlerinizde bu 2060'a giden yolda özel zaman dilimleriniz var mı ve gelecek tasarrufu yapan kitaplardan bir liste paylaşabilir misiniz? Sondan söyleyeyim öyle bir liste şunları okuyunca bu konuştuklarımızı konuşuruz. Biraz öyle değil aslında. Yani sen her şeyi okuyorsun, dinliyorsun. Yani, evet. Yani daha önce de söylemiştim. Hani Twitter'da, YouTube'da eski bulabildiğim kaynaklarda gelecek üzerinde söz olan herkesi bugüne kadar dinledim yani. Bu adam ne söylüyor? Niye böyle düşünüyor? Onu anlamaya çalıştım. Aynısını tekrar da okudum. Kahinler, astrologlar yani kim ne anlatıyorsa. Şimdi aslında toplamda oturtturdu. Sadece yerli de değil bu. Yani yabancılar adam evangelik papaz onu dinledim. Ne anlatıyor bu adam? Adam diyor ki Amerika'ya şöyle böyle şeyler olması lazım Armageddon olmadan önce. Hikayelere baktığın zaman aslında hikaye aynı. Herkes diyor ki bir Mehdi gelecek. Mehdi bizden olacak. Karşı tarafta Deccal olacak. Biz onu yeneceğiz. Bu taraf da aynısını söylüyor. O taraf da aynısını söylüyor. Ortak bir hikaye var. Kimin kazanacağı kısmı herkes kendi tarafında ben kazanacağım diyor. Bu da normal tabii. Onun dışında bu küresel göçlerle ilgili konu var. Bunun üstüne anlatan insanlar var. Vesselam aslında 3 aşağı 5 yukarı gelecek projeksiyonlarında bir ortak hikaye var. Herkes kendi kazanacağını düşünüyor. Ama sen bir taraf tutmadan yani bizim tarafımızı dahi tutmadan ya bizim kazanmamız için hangi şartlar oluşturması lazım diye bir fikirle yola çıkamazsın. Dünyada ne olacak? Biz de bu dünyada yerimiz ne olabilir? Yani ancak böyle bakabilirsin. Yoksa bizim için şartlar ne olmalı diye soru soramazsın. Şimdi bu. Geleceği oluştururken vizyon bu. Takvime gelince 21'li bir takvim kullanıyorum. Aslında o biraz Maya takvimine bu takvimlere falan bakarken Maya takvimi üstünde biraz çalışmıştım. Onların kullandıkları takvim daha insan döngülerine de uygun aslında. Mesela insan doğası için 30 gün diye bir şey yok. Mesela 365 gün diye bir biyolojik bir döngü yok. Ya da ne diyoruz 4 mevsim falan bir aya 30'a bölüyorsun Bir tek orada 7 günlük hafta gibi bir döngüsü var insanın. 7 günlük bir döngüsü var. Dini motiflerde var. 7'lik bir hikaye var. Ama 30 diye bir şey yok. Ay takvimine göre yani. Evet. Yani 30 diye bir insanın döngüsü yok. 24 saat diye bir döngüsü yok. İnsanda 21'li bir döngü var. Yani alışkanlıkların değişmesi 21 günde bir şey 21 gün yapıyorsan ondan sonra bir alışkanlık kazanmaya başlayabilirsin. Ya da 3-7 diye ayırabilirsin bunu. 3'ün esprisine hemen hemen bütün dinlerde gene üçleme vardır yani. Direkt üçleme olarak olmasa bile 3'e bir atıf vardır. Değil mi? Biz de mesela abdestte 3'er kere yaparsın vesaire. Hristiyanların zaten doğrudan üçlemesi vardır. 3'ün esprisi de şu aslında dağlar üçgen prizma diyebiliriz. En sağlam
yapı üçgendir. Yani üçgen prizmadır daha doğrusu. En sağlamlığı, yani ezoterik olarak sağlamlığı ifade eder. Gücü ifade eder. 7'de işte malum bütün her yerde gene var. Bir şeyin tamamlanıp, değil mi? 7 günde yarattı kendisi. Mesela 6 gün 7. gün dinlendi. 7 günde bir sürecin bitmesidir. İşte bu 3 ile 7 en sağlam yeni döngüdür. Yani 21 olur. Yani 3. 7 en sağlamıdır yeni bir başlangıcın. Şey olarak bu yani takvimin bence Mayaların yaptığı böyle bir anlatımları yok da benim çıkarttığım bu. Kendi çıkarttığım sonuç bu. Onun Bununla üzerine ilgili bir ara bir video çekelim, daha uzun konuşalım zaman döngüsünü. olur. Yani buradan bir 21'li takvim çıkarttım. Onu da yani referans noktası olarak tarihin başının sonu ne olur diye devam ederken 1789 aldım Fransız devrimini. O da işte modern çağın başlangıcı olarak kabul edebiliriz yani. Ondan sonra işte ileriye geriye bu oraya sıfır noktası dedim. 21 çarpı 21 yani 21 tane 21 yıl geriye gittiğinde şeye geliyor. 1348'e geliyor. Oraya eksi 1 dedim. Orası da işte biliyorsun cüzamın olduğu dönem dünya nüfusunun %40'ı %50'si şeyde kaybolmuş değil mi? Ölmüş insanlar. Evet. Oraya geliyor. İşte artı 1 de tabii uzak bir gelecek. 2230'a geliyor. Oraya da artı 1 dedim. Oradan işte 2230'dan bu tarafa doğru aslında bazı şeyler asimetrik gidiyor. Yani sanki alıp bu tarafa koyduğun zaman oranın bir benzeri tersinden tekrar yaşanıyor. Bu spiral zaman hikayesi diye anlatıyorum ya. Böyle çakışan çok olaylara tesadüf ettim yani geriye doğru geriye ileri kontrol ederken takvim içinden de doğruluğunu anlamak için. Tarih tekerrür eder lafı denk Aynen geliyor öyle. yani. Aslında mesela bu 2027 Rakka söylemim de şimdi çok uzatmayayım bu konuda yine asimetrik bir tarih denk gelmişti. Yani bunu benim Türkiye'nin 2027'de yani TSK'nın kendisinin Rakka'ya gireceğini düşünüyorum da 2020'lerden falan. Hani bunları yeni yazıyorum ama işte o zaman anlatmadık tabii. Şimdi 2020'de ne diyeyim insanlara? Tabii. 2027'de Türkiye ne anlatıyorsun der yani. Yani son bir iki yıldır söylememin sebebi en zaman yaklaştı. Yani doğru mu yanlış mı göreceğiz zaten. Şurada kaldı 2 yıl yani. Bir önceki videoda Rakka'yı konuştuk, 2027 dedik. Evet, Zaman evet. yaklaştıkça tekrar üstlerine gideriz yani, Bak, konuşuruz bu konuları, e, hatırlatırız. bu 2020'de bir tane 21 bitmişti. Yeni 21'de şeyde başlıyor. 2020 çok önemli de yani. Sıradan bir 21'in denk gelmesi değil. 11. 21. yıldı yani. 11 tane Evet. 21 geldiğimiz yer 2020 idi. Bir öncekinde asimetrik olarak geldiği tarih de çok kritiktir. 1579'a gelir. 1348'ler aldığında o da Osmanlı'nın aslında düşüşü, Avrupa'nın da yükseliş dönemi. Yani yeni bir şey başlıyor. Yani yeni bir döngü başlıyor artık. Yani uluslar için yeni bir kader zamanı, yeni bir şey başlıyor. 2020 de öyle. Uluslar için yeni bir kader zamanının başladığı yıl. Tabii 1579 dediğimiz anda her şey değişmedi. Ama dönüp baktığımızda geriye şunu diyebiliyoruz ya arkadaş evet 1580'den sonra ulusların yeni bir kader sayacı yeniden çalışmaya başladı. Feleğin çemberi yeniden dönmeye başladı diyoruz. Bu bir versiyon da 2020'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O feleğin çemberi 2020'den itibaren dönmeye başladı. Evet. O tarihlerde yazmıştım. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Çember dönmeye başladı çünkü. Tabii bu hemen bir günde olacak bir şey değil. 2020'de başlayan süreç 2021 yıl sonra 2041'de tamamen tamamlanmış olacak. Yani bu yaşadığımız her şey işte Avrupa Birleşik Devletleri'nin tamamlanması, Çin'in kendi alanını tutması, Amerika'nın parçalanması, işte Kanada'nın buraya dahil olması, Türk İslam dünyasının merkez olarak ortaya çıkması, yeni paraların artık kabul görmesi, yani artık tamamen her şeyin geride kaldığı, dünya için ya bu çalkantılı çağ bitti, artık stabil ve dengeyi bulduk dediği dönemde 2041 olacak. Oraya kadar bu işler işte böyle işte hazırlık dönemi, savaş dönemi, arkasından yeni düzenin kurulma dönemi, ülkelerin kendi içinde çözülme süreleri, tekrar o dağınık yapıların yeni işte bölgelerle birleşme süreci. Mesela
İran'dan kopacak parçaların Türkiye ile birleşme süreci. Bunu ayrıca Birleşik Türkiye Cumhuriyeti diye konuşacağız, anlatacağız yani. Bu yapılar hemen savaşın ertesi günü tabii ki birleşmeyecek yani. Bu böyle insanlar bazı şeyleri konuşunca sanki hemen yarın gibi bir algı oluşuyor. Öyle değil bu iş. Yani bunun bir nekaat dönemi olur yani. Bir akümülasyon dönemi olur. Orası dağılacak, o yapıların Türkiye'de bunlar hepsi biraz zaman alacak savaşın arkasından. Kesinlikle. Her şeyin tamamlanması da işte ya tamam nihayet bitti dediğinde dünya yeni bir işte Birleşmiş Milletler kurulduğunda yani yapısı değiştiğinde bütün her şey tamamen değişti. Yeni bir düzene oturduğumuz tarihte 2041 olacak. 41. Ondan sonraki o da 21 yıl gidecek. Yani 2041'den sonra o düzende 21 yıl devam edebilecek. Sonra başka bir hikaye. Ağzına sağlık Hüseyin. Çok çok sağ ol. Ben teşekkür Tekrar ederim. geldiğin için, video Çok için, her teşekkür şey için çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sorularınızı bekliyoruz. Cevaplandırıyoruz Hüseyin Kantürk'le beraber. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.